Modern insanlar kendilerini tarihin en gelişmişleri olarak görmeyi sevseler de, bugün faydalandığımız araçların ve teknolojinin çoğu antik dünyadan gelmektedir. Yazı, matematik ve ölçü birimleri, dünyanın en eski gelişmiş medeniyeti olan Sümer'de başlamıştır. Günümüz Irak'ında Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan Sümer, erken Tunç çağında şehir devletlerinin gelişen bir yerleşim yeriydi. Sümerlerin icatları dünyaya yön verdi ve bugün de hayatlarımızı şekillendirmeye devam ediyor. Antik Sümerler, insanlığın gelişimine önemli katkı sağladılar. İşte bu çalışmada, Sümerlerin insanlığa sağladığı en önemli katkılardan, yazı, matematik, tıp, tarım ve tekerleği konuşacağız. Hazırsanız, başlıyoruz. İlk olarak çivi yazısıyla başlayalım. Yazıyı oluşturan kama şeklindeki baskılardan adını alan çivi yazısı, ilk olarak M.Ö. 3500 civarında, uzun mesafeli ticarette doğru iletişimi sağlamak için geliştirildi. Tüccarların tahıl, hayvan ve diğer malların doğru kişiye doğru miktarda teslim edilmesini sağlamaları gerekiyordu. Bu görev yalnızca kulaktan kulağa yayılarak sağlanabilecek bir şey değildi. Yazılı dilin geliştirilmesi, tüccarların diğer tüccarlarla ve tüketicileriyle çok uzak mesafelerden iletişim kurmasını sağladı. Çivi yazısını oluşturan en eski karakterler, ticaret mallarının ve dağıtımlarının resimli temsilleriydi. Örneğin, bir resim, bir hayvanı veya tahılı temsil edebilirken, başka bir resim ürünün teslim edileceği kişiyi veya yeri belirtebiliyor, başka bir sembol, diğer kişinin alacağı ürün sayısını belirtiyordu. Sonunda sesleri temsil eden semboller, Sümer'in önemli bir şehri olan Uruk'ta ortaya çıktı. Çivi yazısı bu noktaya geldiğinde, insanlar yazıyı ticaret dışı amaçlar için kullanmaya başladılar. Yazı, ifade edici bir sanat biçimi haline geldi. İlk kaydedilen edebi eserlerden biri olan Sümer destansı şiiri Gılgamış Destanı, binlerce yıldır edebiyatı etkilemiştir. Diğer Sümer yazıları, çoğumuzun aşina olduğu temaları yansıtan duygusal olarak karmaşık parçalardı. Aşk, korku, umut ve ölüm. Arkeologlar, yazıcıların eğitimi için kullanılan ders kitapları bile keşfettiler. Bu ders kitapları, Sümerlerin coğrafya, doğa ve mineraloji hakkındaki bilgilerine dair derin bir içgörü sunuyordu. Birçok antik uygarlık binlerce yıl boyunca çivi yazısını kullanmış ve benimsemiştir. Akadca, Babilce, Hititçe ve eski Farsça gibi diğer dilleri etkilemiştir. Sonunda, alfabe tabanlı yazı sistemleri dünyada en yaygın kullanılan yazı sistemi olarak çivi yazısının yerini almıştır. Ancak erken uygar dünyada, yazılı dilin gelişimi çivi yazısına dayanmaktadır. 1800'lerde Sümer kil tabletlerinin keşfinden önce, tarihçilerin dil anlayışı eksikti. Çivi yazısının keşfi ve tercümesi, 5000 yıl önceki yaşamın tarihsel anlayışımızı derinleştirdi, antik dünya hakkındaki bilgimizi kökten değiştirdi ve antik yaşamı modern yaşamlarımıza biraz daha yakınlaştırdı. İkinci sırada matematik ve sayı sistemlerinin gelişimi var. Çivi yazısına benzer şekilde, Sümer sayı sistemi bir ticaret zorunluluğu olarak gelişti. Sayı sistemleri kavramını Sümerler yaratmamış olsa da, Sümer sayı sistemi bir medeniyetin ondalık veya basamak değerine dayalı bir sayı sistemi kullandığı ilk zamandı. Sümer sayı sistemini, 60'lık sayı sistemi veya 60 tabanlı sayı sistemi olarak tanımlıyoruz. Bu sayma ve hesaplama sistemi, 60'ın kuvvetlerinin kullanıldığı anlamına gelir. Bizim şu an kullandığımız modern sayı sistemi 10 tabanlı bir sistemdir. Tarihçiler ve matematikçiler Sümerlerin 60 tabanlı bir sistem kullandığına inanırlar. Çünkü bu sistemin çok sayıda böleni vardır ve parmaklarınızı kullanarak kolayca gösterilebilir. Modern matematikte 60, popüler bir bölme sistemidir. 1 dakikada 60 saniye, 1 saatte 60 dakika, bir dairede 60 çarpı 6, 360 derece olduğunu düşünün. Sümerler, 60 tabanlı sistemi kullanarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme tabloları oluşturdular. Bu bilgi, daha sonra geometrik denklemlere, aritmetik yapılara ve standart bir ölçüm sistemine dönüştü. Çivi yazısı gibi Sümer matematik sistemi de sonraki uygarlıkların sayı ve ölçüm sistemlerini etkiledi. En önemlisi, Babilliler Sümer matematik kavramlarını daha karmaşık geometrik ve cebirsel denklemleri içerecek şekilde genişletti. Pimpton 322 tableti Pisagor teoremini sağlayan tam sayıları içerir.
Dolayısıyla, matematiği kim icat etti sorusunun cevabı, Antik Sümerlerdir. Üçüncü önemli icat dünyanın ilk ilaçları. Çoğu antik kültürde olduğu gibi, tanrıların iradesi insanlığın başına gelen çoğu kötülüğe ilişkin anlayışı yönlendirmiştir. Aynısı tıp için de geçerlidir. Antik Sümer doktorları, genellikle bir hastalığı veya rahatsızlığı hastanın eylemlerine bağlardı. Genellikle tıbbi bir reçete, dini bir adakla birlikte dile getirilirdi. İki tür Sümer doktoru vardı. Azu, tedavi edici tıp uygulayan ve hastalara tıbbi tedavi sağlayan doktorlardı. Asipu, dini tıp uyguluyor ve hastalarının hastalıklarını dini reçetelerle tedavi ediyordu. Bu reçeteler, kötü ruhları uzaklaştırmak için tılsımlar takmak, kızdırılan tanrı veya tanrıçaya adaklar sunmak şeklinde oluyordu. İki doktor temelde zıt felsefelerden çalışıyor gibi görünse de, birinin diğerinden daha önemli olduğuna dair bir kanıt yoktur. Tarihçiler, hastaları hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileştirmek için birlikte çalışmış olabileceklerine inanıyor. Antik Sümer doktorları, hastalıkları tedavi etmek için otlar, merhemler ve diğer doğal ilaçlar kullandılar. Günümüze ulaşan tabletlere göre, doktorlar küçük ağrılardan erkek ve kadın cinsel sağlığına kadar her şeyin çarelerini biliyorlardı. Antik doktorlar ayrıca temizlik ve sağlığın birbiriyle bağlantılı olduğunu anlamışlardı. Doktorlar, muayene veya küçük ameliyatlar yapmadan önce ellerini temizlerdi. Antik hastaneler, Asu'nun, hem bir hastanın dinlenmesini hem de ameliyat yapmasını sağlamak için kullandığı yatakları içeriyordu. Azu, şifalı ilaçlar yaratmak için bitkisel ürünler kullanırdı. Otlar, bitkiler ve mineraller öğütülüp bal, su, bira veya şarap yoluyla hastalara verilirdi. Yaraları tedavi etmek için kullanılan merhemler de aynı malzemelerden yapılır, bir taşıyıcı ile birleştirilir, etkilenen bölgeye sürülür ve bezle bağlanırdı. Ayrıca Asu'nun ağrıyı tedavi etmek için afyon kullandığına dair kanıtlar da vardır. Antik Sümer'deki cerrahi, bugün düşündüğümüz cerrahilere benzemese de, bilim insanlarının daha önce inandıklarından daha ileriydi. Antik tıbbi bıçaklar ve kateterler keşfedildi ve yazılı kanıtlar bunların drenaj ve idrar yolu tedavileri için kullanıldığını gösteriyor. Örneğin ele geçen bir metin, karaciğeri boşaltmak için 3. ve 4. kaburgalar arasında bir kesi gerektiren uygulama prosedürünü anlatır. Yine başka bir metin, apseyi boşaltmak için kafatasının kesilmesini anlatır. Antik şifacılar ayrıca kemikleri nasıl yerleştireceklerini, savaş yaralarını nasıl tedavi edeceklerini ve enfekte dişleri nasıl çekeceklerini de biliyorlardı. Sümer metinlerinde, tıp ve dinin yakın ilişkisine rağmen Sümerlerin hastalık, tedavi ve hastaları iyileştirmek için çareler konusunda engin bir bilgiye sahip olduğu açıktır. Doktorlar, toplumun tüm vatandaş sınıflarına hizmet eden saygın üyeleriydi. Azu ve Asipu'ya duyulan birleşik saygı, fiziksel ve ruhsal iyilik halinin derinlemesine bir anlayışını gösterir. Günümüz doktorları malpraktis davalarıyla uğraşmak zorundayken, antik dünyanın doktorları da, bir hastaya zarar verdiklerinde veya yasadışı bir tıbbi prosedür uyguladıklarında cezalandırılabiliyorlar. Antik tıp iyi anlaşılmış ve köklü bir meslekti. Günümüz doktorlarının mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yemininin kökenlerinin, Antik Sümer tıbbi uygulamaları ve yasaları olduğu açıktır. Ve, dördüncü önemli konu, Sümerlerin tarımı keşfi. Antik Sümer teknolojisini inceleyip, Sümerlerin tarımla ilgili yaptığı birçok ilerlemeyi tartışmamak olmaz. Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan Antik Sümerlerin yerleştiği topraklar, büyük ölçekli tarımın gelişmesi için mükemmel bir bölgeydi. Topraklar düz ve çoğunlukla ağaçsızdı ve verimliydi. Nehirlerden gelen taşkınlar, büyük silt birikintilerinin toprağı iyi beslediği anlamına geliyor. 5 ila 6 bin yıl önce, iklim ısındı ve nehirlerin yıllık taşkın dönemleri değişti. Bu, tarım için daha fazla arazi açarken, aynı zamanda yıllık yağış seviyelerinin büyük ölçekli çiftçilik için yetersiz bir seviyeye düşmesi anlamına geliyordu. Antik Sümerler çiftliklere su sağlamak için yapay sulama kullanıyordu. Başlangıçta sulama sistemi, doğrudan nehirden tarlalara su çeken kanallardan oluşuyordu. Arkeologlar Antik Uruk şehrinin etrafında büyük kanalların ve rezervuarların kalıntılarını keşfettiler. Şaduf adı verilen, elle çalıştırılan su asansörleri de yaklaşık M.Ö. 3000'den beri bölgede mevcuttu.
Sonrasında uzun mesafelere su taşımak için su kemerlerini geliştirdiler. Bu bölgedeki toprak kurumaya ve çatlamaya meyillidir. Bu da toprağın havalandırılması ihtiyacını doğurur. Bunu düzeltmek için Sümerler M.Ö. 3000 civarında sabanı icat ettiler. Bir çiftçi ekibi öküzlerin çektiği sabanı yönlendirmeye yardımcı oldu. Biri hayvanları yönlendirirdi, diğeri hendeğe tohum atardı ve üçüncüsü sabanı topraktan geçirirdi. Sonunda, sabanın gelişimi değişti ve böylece tohumlar otomatik olarak bırakılabilsin diye sabana bir tohum torbası takıldı. Çiftçiye talimatlar tabletinden, Sümerlerin çiftçilik hakkında sahip olduğu engin bilgiye de bir göz atalım. Metin, bir çiftçinin tarlaları ekme ve ekime hazırlama aşamasından hasada kadar atması gereken her adımı açıklıyor. Arada, başarılı bir çiftçilik işletmesinin nasıl yürütüleceğine dair tavsiyeler de yer alıyor. Sümerlerin çiftçilik bilgisi o kadar kapsamlıydı ki, tablet, iyi toprak verimliliği sağlamak için tarlaları nadasa bırakma talimatlarını da içeriyordu. Sümer tarımı belki de bilinenden çok daha ileriydi. Sümer su kemerleri Roma inşaatından yüzlerce yıl öncesine dayanıyordu. Ürün rotasyonu, sürme ve fazla tahıl üretme başarısını elde etmek için ekip çalışması konusundaki bilgileri, Sümerleri antik dünyanın diğer erken medeniyetlerinden ayırıyor. Dünyayı değiştiren Sümer icatlarına, tekerleği de ekleyerek videoyu sonlandırıyoruz. İlk tekerlek, muhtemelen ağır yükleri taşımayı arttırmak için geliştirilmiş basit bir ahşap disk şeklindeydi. Sümerler, bu yöntemi geliştirerek daha hafif, döner akslı ve sağlam bir yapı oluşturdu. Sümerler tekerlek sayesinde kısa sürede tarımda, ticarette ve savaşta devrim yaratan bir uygarlık haline aldı. Tekerleğin ilk kullanım alanı aslında belki çömlekçilik oldu. Sonrasında araba ve savaş arabalarında kullanılmaya başlandı. Sümerlerin attığı bu devrim niteliğindeki adımlar, insanlığın gelişmesinin en önemli unsurları olarak kabul edilir. Eğer Sümerler başarmasaydı, insanlığın gelişimi gecikecek miydi? Ya da kim bilir hangi medeniyet bunları başaracaktı? Sümerler, binlerce yıl önce attıkları adımlarla, bugünkü dünyamızın şekillenmesinde büyük rol oynadılar. Peki sizce bugün hayatımızı kolaylaştıran en önemli Sümer keşfi hangisidir? Yorumlarınızı yazın, tartışalım. Yeni konularla, yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.